Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biraz aradan sonra sizlerle bu güzel bebek babetini anlatımını inşallah paylaşacağım. Bu şekilde 18-19 numaraya uyumlu sayılarla ördüğüm babet yapımı. Şimdi kısaca şöyle malzemeleri hızlıca size göstereyim. Kullandığım tığ 2 numara 1.75 milim. İpimle kopırlanta. Şöyle bir pembe tercih ettim. Renk numarası da 6740. Yine açık renkle ördüğüm kopırlantanın açık krem rengiyle ördüğüm örgü tabanımı da ben 27 zincirle yaptım. Elime uyumlu olanlar için söylüyorum bunu. Çünkü daha önce de 19 numara örgü taban videosu çekmiştim. Orada 25 ile başladım ama bu krem renginin yapısı ince olduğu için 1-2 zincir fazladan başladım arkadaşlar. Dediğim gibi burada sadece biz teknik gösteriyoruz her defasında. Siz de kendi el ayarınıza göre, ipinizin yapısına göre de birkaç zincir eksik veya fazla başlayarak yapabilirsiniz. Tabanım şöyle keçe ve deriden oluşan çift katmanlı Selma Erdoğan tabanlıklarından şöyle bir yine küçük kenarında kullandığım toka tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Bu kısımlarını ben perçin taktım. Arkadaşlar elinizde onun herkeste bulunamayabiliyor bu makinayı da. Siz oraları hiç ben zaten ördükçe göstereceğim. Direkt dikerek de hiç perçinsiz de yapabilirsiniz. Şimdi hemen ipimi ben burada bittiği için kestim. Aslında önceki videolarımda tabanın ipini hiç kesmeden şöyle tabanı geçirip içinden bir düğüm atarak hemen direkt topuğa geçiyorum. Burada ip sizin koparmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen tepeyi buluyorum. Şöyle iki dalını aldım. Bu iplerimi de arkadan gizleyerek devam edeceğim. Hızlıca başlayalım. Aynı yere bir sık iğne yaptım. Hemen iple birlikte şöyle iplerimizi gizleyerek sık iğne iç dallarını, iki arka iç dalını alarak tüm iplerimizi gizleyerek buradan devam ediyoruz. Komple başladığımız yere kadar bu şekilde sık iğne örerek topuğa kadar devam edelim. İç dallarını alıyoruz. Tek dalları dışarıda. Bu şekilde dışarıda bırakarak devam ediyoruz. Tüm babetlerde yaptığımız gibi arkadaşlar. Şöyle sıra sonuna geldim. Hemen son bir tane sık iğnemiz kaldı. Onu da yapıp şu diplerine batmadan bakın şurayı göstereyim. Dibe batmıyoruz. Batarsak burada arttırmış oluruz. Hemen burada başta bir zincir çekerek yaptığım sık iğnenin hemen şu tepesine sabitliyorum kaydırma tekniğiyle bir zincir çekip geriye dönüyorum arkadaşlar. Hemen dibine batıyorum. Bir zincir çektim. Yani bu sık iğnenin dibine batarak yine bu tarafa doğru dönüyorum. Diğer babetlerde arka dalından aldığımızla birlikte 6 sıra yani 3 diş sık iğnemiz oluyordu. Bunda 2 diş bir düz sık iğne yapacağız. Yani 5 sıra. Ama her seferinde de diğer tarafa dönerek düz gitmiyoruz. Bir terse bir düze yani yaparak bu sık iğnelerimizi 2 diş bir de bir sıra ayrıyeten yani arka dalıyla aldığımda birlikte bu ikinci sıra 3 sıra daha sık iğne öreceğiz. Toplamda 5 sıra olacak. Diğer babetlerde 6 sıra sık iğne yapıyorduk. Bunda 5 sıra sık iğne yapacağız. Şimdi şöyle ikinci sıra sık iğnem oluyor arkadaşlar.
Bu sonlarına geliyoruz, diplerine. Ben oralarda size her geldiğimde göstereceğim nereye batmamız gerektiğini. İlk sefer yapanlar için zaten bilenler, daha önceki videolarımdan konuyu anladı, ama ilk defa yapanlar için ben bu sonlarda sizlere tekrar göstereceğim. Yine sonuna geldik. Son bir sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen yine burada başta bir zincir çekerek yaptığım sık iğnenin ilmeğin içerisine sabitledim. Kaydırma tekniğiyle bir zincir çekip, bakın bir diş oldu burada. Şimdi 3. sıra sık iğnemize geçtik. Geriye döndüm, yine dibine, hemen dibinden başlıyoruz. Bu sırayı da sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. 3. sıra sık iğnemiz. Buraya kadar devam ediyoruz. Yine sıra sonuna geldik. 3. sıramızın sonunda da hemen burada yine baştaki sık iğne başımıza sabitleyip tekrar geriye döndüm. Bu da 4. sıramız oluyor arkadaşlar. Yine ters tarafına dönüyoruz her seferinde. Sonuna kadar yine sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde bakın ikinci dişi oluşturuyoruz. Sonra devam edeceğiz. 4. sıramızın da son sık iğnesini yapıyoruz. Burada birleştirmemizi yapıp bir zincir çekip tekrar geriye döndük. Bakın şimdi 2 diş oldu. Şimdi son sıramızı, 5. sıra sık iğnemizi, yani 3 diş yapmıyoruz diğer babetlerdeki gibi. Bu normal sık iğnemizi bir sıra yapıyoruz. Son sıramız olacak. Yine dibine, yine ters tarafa döndük. 5 sıra sık iğne olacak. Sonuna kadar yine devam edelim. Yani bu son sıramızda 2 diş bir düz demek istedim. Son sıra sık iğnemiz düz tarafa denk geldi. Yani babetin düzü denk geldi dış tarafına. Normalde bir sıra daha dönüyoruz. Diğer babetlerde 3 diş oluyor. Bu şekilde tersi dışa gelmiş oluyordu diğer babetlerde. Şimdi böyle 5 sıra, kafa karıştırmak istemiyorum fazla. 5. sıramızı, sık iğnemizi de yapalım. İpimizi keselim. Evet. Son sıramızı yaptık. Başa sabitleyip bir zincir çekerek burada ipimi kesiyorum. Patiğimizin bu şekilde 5 sıra sık iğnesini ördük arkadaşlar. Şimdi ön kısmına geliyorum. Şu yine krem rengiyle ördüğüm kısma. Hemen burada yine ortayı tam şöyle göz kararı ben bakıyorum. Şu 1 2 3 4 diş bu tarafa sayıyoruz. Ben burada hemen tığımı işaretleyip kaybetmemek için, zaten otomatikmen 7 9 4 diş burada. Ortadaki 4 diş sağda, 4 sık iğne, pardon, solda 4 sık iğne sağda olacak şekilde toplamda 9 sık iğnemiz, ilmeğimiz olacak. Ben şimdi hemen sağdan 4 sık iğnemin ilkine aldım ilmeğimi, tekrar kaybetmemek için. Bu şekilde 9 ilmeği 7'ye düşürerek başlayacağız. İlmeğimi buradan çıkardım. İpimizi de arkadan gizleyerek devam edeceğiz. Şimdi ilk şöyle tekrar göstereyim. Bu iç dalından ilmeğimi aldım. Tekrar yanındakine de ipimin başına almadan ikisini birlikte çektim. Hemen bu 2 ilmek bir saymış oluyoruz. Bunu hem başta hem sonda yapacağız. 9 ilmek 7 tane, 7 sık iğne olmuş olacak. Şimdi tek tek yapıyoruz. 3 4 5
6, 1 2 3 4 5, 6 sık iğnemiz oldu. Aslında 7 ilmek ama 6 sık iğne. Şimdi sonda da 2 ilmeği birlikte alıyorum. Toplamda 9 ilmeği 7 sık iğneye düşürerek başladık. Hemen yandan yine iç dallarından 2 kaydırma yapıyoruz ve geriye dönüyoruz. İkincisinden şöyle göstereyim. Bu dibi değil, şu ikincisinden sık iğne, normal sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada 4 diş toplamda. Şimdi ördükçe zaten göreceksiniz. Şu son sık iğnemi yaptım. Bakın önde 7 idi. Burada 8 sık iğneye bir artırma yaptık. İkinciye batarak hemen alttan tığımı ipimin altından şöyle ipimi de içinden çekerek kaydırma yapıyorum. Burada da yine iç dallarından geriye dönüyorum. Tekrar ikinciye batarak burada da arttırmamızı yapıyoruz. Bir arttırmamızı 7 8. Bu sırada 3. sık iğnemiz, sıramızda 9 tane sık iğne elde edeceğiz. Her sırada arttırmalarımızı devam ediyoruz. Krem rengi ipimizi bitirene kadar, renkli de dahil. Bu babette hiç arttırmamızı kesmiyoruz. Şimdi tekrar yine 2 kaydırma yapıyoruz ve geriye döndüm. İç tarafından bir değil ikinciye, dibi değil ikinciden sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buraya kadar anlamışızdır arkadaşlar. Şimdi 4 diş bu şekilde örelim. Her sırada arttırmamızı yaparak şöyle yine tığımızı ipimizin altından alıp tek dalı iç dalını ipimizi içinden geçirip tekrar tığımızdaki ilmeğimizin içinden alıyoruz. Bunu biraz yavaş yapıyorum görmeniz için. Tekrar geriye döndüm ve ikinci ilmeğimden başladım. Bakın 2 diş oldu. Şimdiden şöyle göstereyim. 1 2 3 4 diş olana kadar da artırmalarımız devam edecek arkadaşlar. Renkli de artırma olacak. Yani burada artırma hep olacak bu babette. Şimdi krem rengili olan kısmı 4 diş örüyoruz. İpimizi buraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın 4 diş yaptım. Şöyle ön tarafını çevireyim, düz tarafına doğru. Krem rengili 14 ilmek olana kadar burada bitireceğiz bu iple işimizi. 14 ilmeğim oldu, ben saydım. Siz de sayın, eğer bu sayılarda yapıyorsanız. Tekrar saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi hemen şurada ilk kaydırmamı krem rengi iple yapıyorum. Şimdi pembe ipe geçeceğim. İkinci kaydırmayı da burada biraz zorluk çekiyorum ilmekte tutmakta. Bunları arkada yine gizleyeceğiz. Hemen ikinci kaydırmamı da şu şekilde iç dalından alarak yanındaki pembe ile yaptım. Şu ipimizi de iyice çekelim ve geriye dönüyorum. Şimdi bunu kesmeden biraz yürütmek istiyorum. Krem rengini de altta. İkinciye şöyle iç dalından bakın arkadaşlar. Diğer konverste de bunu göstermiştim. İkinciye yine arttırma yapıyoruz. İkinciye hem arkadaki iplerimizi gizliyoruz hem de ikinciye batarak iç dallarından alarak sık iğnemizi yapıyoruz. Krem rengi ipimi keseceğim. Arada birazcık yürüttükten sonra şu şekilde
Bakın 3 sık iğnemiz oldu. Hemen bu ipimi ben kesiyorum. Krem rengi ipiyle işimiz bitti. Şimdi kalanı da gizleyerek devam edelim. İç tek dallarından alarak bu tarafa geçiş yapıyoruz. Başa kadar aynı işlemi yapalım. Arttırmalarımız da aynı şekilde devam edecek. Pembe ipimizle 15 ilmeğimiz oldu. Bu sırada da hemen 2 kaydırmamı yapıyorum. Yine iç dallarından alarak geriye dönüp şimdi tekrar arttırma yapacağız. İkinciye batarak normal sık iğne, yani direkt içlerine batıyoruz. Sadece krem rengi iple işimiz bittikten sonra pembeye geçiş yaptığımızda bu iç dallarını aldık. Şu ilk sırada. Şimdi normal bu sırayı da 16 sık iğnemiz olacak. İplerimizi, kalan iplerimizi de çakmak yardımıyla iyice böyle derinden kesip yakabilirsiniz. Daha temiz bir görüntü olsun istiyorsanız. Bu sırada 16 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Onu tekrar saymak istiyorum. Son sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi 2 kaydırmamı yapıyorum. Bu ipimi burada bırakacağım. Şöyle ikinciye batıp burada 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne olacak. İkinciyle yani artırmamızla birlikte 5 sık iğnemiz oldu. Bu ipi burada bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şu ön kısmını yapacağım. Yani şu bant kısmını yapacağız. Ayrı bir iple bu ipimi kesmiyorum ben. Bu ipimizle bant kısmını başlayacağım. Şöyle yine şuradan alıyorum. 5 sık iğne burada yaptık. Bunu bıraktık. Bu iple sonradan şu kenarlarına gideceğiz. Bir zincir çekiyorum aynı yere. İpimizi de arkada gizleyerek ilk sık iğnemizi yaptık. Ortada 5 bu tarafta, 5 sağda, 5 solda kalacak. Ortada 7 ilmeği bu şekilde 3 4 5 6 7 5 tane de sol tarafta kalacak sık iğnemiz. Bu 18, 19, 17 numara için aşağı daha alt numaralar için uyumlu bu sayılar. Siz 19 da dahil 20 ve üzeri numaralarda yapmak istiyorsanız 24, 25 no'ya kadar da ya da 23, 24 no'ya kadar burayı daha artırmayı şu ön kısmını 9 ilmekle değil 11 ilmeği 9'a düşürerek başlayıp yine 4 diş sık iğne ile artırmanız 2 fazla olacaktır. Yine burada da 7 değil de 9 şu bant kısmını 9'dan 7'ye 5'e düşürerek şimdi onu göstereceğim. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. 7 sık iğne yaparak geriye döndüm. Dibine değil ikinciye batarak burada bu sırada 5'e düşüreceğim sık iğnemizi. 4 son sık iğnemize batmıyorum. Bakın buna batmıyorum. 5 oldu. Yine tekrar bir zincir çekip yine dibine değil ikinciye batarak burada da 3'e düşüreceğim sık iğnemi. Yine sondakine bakın batmıyorum arkadaşlar.
bir zincir çekiyorum. Yani 7 5 3 ile devam edeceğim. Şu kısmı, şu bant kısmını 9 diş öreceğim. Şu dar olan yeri 7 5 3 diye sayıları azaltarak, eğer 20 ve üzeri yaparsanız bunu dediğim gibi şu öndeki başlangıç yerini 11 ilmekten 9'a düşürerek yapın. Yine 4 diş olarak sayıları yine aynı yapıp burayı da 9 7 5 diye 2 ilmek fazlalaştırarak yapabilirsiniz. Şimdi birer zincir çekip artık 3'e düştükten sonra daha eksiltme yapmıyoruz. Her geriye döndüğümüzde bir zincir çekip şöyle dibine batarak devam ediyoruz. Yani 3 sık iğne ile devam ediyoruz. 7 ile başladık. 5'e 3'e düşürerek bu şekilde 9 diş, yani 18 sıra sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, dişte dediğimiz yani şu görüntü 2 sıra sık iğneye denk geliyor. Bu şekilde diyorum, 18 sık iğne sıra sık iğne yaparak bant kısmını tamamlayalım. 9 diş olacak bununla birlikte, yani şu 7 sık iğne ile birlikte, yani ilk başladığımız yerle 9 diş olacak komple. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9, şöyle yakından tekrar sayayım. 9 diş yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 sıra sık iğne. Yani burada ipimizi kesiyoruz. Bir zincir çekelim. Şimdi yine bu iple, bu ipimiz burada duruyor, kenarlarına gideceğiz. Bu iple şimdi şu topuğu da, topuk kısmını, arka kısmının yüksekliğini de yapacağız. Yine yani bant yaptığımız iple onu kestim. Hemen şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, şöyle yakından kaçırmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmek bırakıp şu 14.'ye yine iç dalından, siz dilerseniz iç dallarını da almayabilirsiniz. Direkt ilmek içlerini de buralarda alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kez bu şekilde yaptım. Hemen burada şöyle bir zincir, aynı yere batarak devam ediyorum. 13 ilmek de karşı tarafta kalacak şekilde komple kalanın arkayı bu şekilde örelim. 3 dişte bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu ipimizi buradan yine tekrar gizleyeceğiz. Burada da sayalım. 13 sık iğnemiz olacak. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Yani ben 6 sık iğne daha devam edeceğim. Topuğumuzu da bu şekilde
sayılarını ayarlamış olacağız. Zaten aynı karşılıklı aynı sık iğneleri bıraktığımızda burası zaten denk geliyor otomatik arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Hemen işlemimizi bitirdik. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dibine batarak ters tarafa örmeye devam ediyoruz. Burada da toplamda 6 sıra sık iğne öreceğiz. 3 diş olacak. Her geri dönüşlerde bir zincir çekip dibine batarak geri dönüyoruz. Her dönüşlerde ters tarafa aynı şu taban şu kenarlarda ördüğümüz gibi yapıyoruz. Bir düze bir terse, bakın 3 diş olacak. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle 3 dişte topuk kısmını yükselttik. Burada bir zincir çekip ipimi böyle biraz uzun keseceğim. En son bu topuk kısmının kaydırmasını yapmak için, tekrar ip eklememek için şöyle, yani yarım metreden biraz daha fazla yeterli olur. Bunu buradan çıkaracağım. Şöyle alttan, şu dipten içeriye alacağım. İpimi yardım. Şöyle burası bu şekilde dursun. İpimizi şu kenarlarını bu iple şimdi devam edeceğiz. Komple bir sıra sık iğne tüm kenarlarını babetin. Evet arkadaşlar, şimdi bu ipimizle devam edeceğiz. Beş sık iğne yapmıştık zaten burada. Hemen yanında 7 sık iğne ile başladığımız yere her birine bir sık iğne yaparak bu yanına yapıyoruz. 2 3 4. Bakın arkadaşlar, hem bu boşluklara batıyoruz, tüm boşluklara batıyoruz çünkü 2 sıra sık iğne bir diş olduğu için şu aralara daha sık yapmak istiyorum. Buralara da batıyoruz, bu aralara da. Şöyle göstereyim, hem buraya hem buralara batıyoruz arkadaşlar, atlamadan. Komple böyle sık iğne ile örerek devam ediyoruz. Şu tepelere geldim mi aynı yere 2 kere batacağım, şey olmasın diye, köşelerde tam. Bakın şu 3 sık iğne olan yere geldik. Bir tane yaptım, aynı yere bir tane daha sık iğne yapacağım dönemeçlerde, çünkü tam şuraları köşeli dursun diye. Yine şurada bir sık iğne yaptım, bir tane daha aynı yere yapıp şimdi ipimizi de gizleyerek bu aşağıya dönüyoruz. Yine her yere sık iğne, kenarlarında boşluk bırakmadan yapıyoruz her boşluğa.
Aşağıya kadar yine devam edelim. Tam 5 7-5 ile başladığımız yere geldik. Bir yanına yaptım. Şimdi burada bıraktığımız sık iğneye de batıyoruz arkadaşlar. Bir yanına yapıyorum. Sonra hemen şu kenardaki 5 sık iğnemiz var. Direkt dibine batmıyorum. Hemen o sık iğnelerimizi yaparak karşıya geçiyoruz. Burada işlemi tamamladık. Son sık iğnemiz. Şimdi 5 bu tarafta kalmış oldu. 5 de bu tarafta sık iğne sayımız. Hemen şu iç dallarına yine sık iğne ile batıyorum. Normal sık iğne yaparak devam ediyoruz. 13 sık iğnemizi de yaptık. Direkt şu topukta başladığımız ilk dibinden batarak burada da sık iğne örerek yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. 3 diş, yani 6 sıra sık iğne olduğu için 6 tane sık iğnemiz olacak burada da. Hemen şu köşeye yine 2 tane sık iğne yaparak dönüyoruz. Normal düz bir şekilde aynı bu tarafta ne yaptıysak bu tarafta komple sık iğne yaparak aşağıya buraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynı bu şekilde de buraya kadar indik. Son sık iğnemizi de yine iç dalından alarak yapıyorum ve burada şu ilk yere sabitleyeceğim, ilk sık iğneye şöyle kaydırmayla sabitleyerek bu ipimi şöyle uzunca bir kesmek istiyorum. Kesmeden de yapabiliriz. Hemen şu kaydırmalarını yapacağız. Şuradan zaten buradan başlıyoruz. Kesip bu ipimizi de gizlersek daha iyi olacak aslında. Ben yine uzunca bir keseceğim bunu arkadaşlar. 2 metreye yakın. Şu kaydırmalarını tamamlamak için şu alttan, siz daha başka bir yöntem biliyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bunu eklemiştim. Hemen şu önden bir kez çıkarmak istiyorum. Evet, burası düzelsin arkadaşlar. Şimdi şöyle kaydırmamı yapacağım. Şuradan başlayacağız. Kaydırmamızı şu dalların üst kısmından, bakın arkadaşlar, şu üst tarafından doğru yaparak devam ediyoruz. İp altta kalıyor. Şöyle çok sıkı tutmayın ki mesafe olsun. Şu dalların battığım yerler, şu üst kısımlarından, alt değil de üst taraflarından kaydırarak
komple başladığımız yere kadar gelelim. Her tarafında bu şekilde yapıyoruz. İç dal, dış dalları altta kalacak. Bakın bu şekilde. Devam ediyoruz. Komple buraya kadar gelelim arkadaşlar. İpimizle. Bunu burada tamamlayarak şu ipimiz elimize dolanmasın. Onu orada bırakıp önce şunun kaydırmasını da yapmak istiyorum arkadaşlar. İçeri alıp, çünkü bu tarafa geldiğimizde kalabalık yapmasın. Topuğu ördük. Topuğun kaydırmasını da şu şekilde sık iğne başlarına batarak, ben biraz sık iğneleri sıkı yaptığım için her zincir içine kaydırmamızı, yani bir kaydırma yapıyoruz atlamadan. Sonuna kadar sadece topuk kısmında oluyor bu arkadaşlar. Bu ipimizden de kurtulup yan taraflarını o şekilde rahat rahat örelim. Buradan şuraya kadar devam edelim. Sonuna geldim. Tam dibinden şöyle ipimi kesiyorum. Bu ipimizi de burada gizleyeceğiz. Aslında biraz daha uzun bırakıp buradan şu tokayı dikmek için ip bırakabilirdim ama artık geçti orası. Şimdi yine kaydırmamıza devam edelim. Anlamışızdır inşallah. Şöyle dalların, dışta kalan dalların üst taraflarından doğru komple böyle yapıp sonuna kadar devam edelim arkadaşlar, buraya kadar. Evet arkadaşlar, komple kaydırdım. Bu arkadan da ipimi gizledim. Topukta kaydırma yaptığım ipi hemen sonuna kadar geldim. Bakın burada ipimi, şu ilk başladığım kaydırmayı, ikisini de alarak şu ilmeği içinden geçiriyorum. Tekrar yine son kaydırmamı, ilk kaydırmamdan almıştım. Şimdi tekrar son kaydırmamı, bakın bu tek kanat oldu bu. Burada şimdi ilkinden geçirdik. Hemen yine tekrar son kaydırmama içinden geçireceğim bu ipi. Burada birleştirmesini yaptık arkadaşlar. Bakın hiç belli olmuyor. Kaydırma dümdüz bu şekilde ilerliyor. Hemen içeri alacağım şu dibinden ipimi ve şu yarım bir diş altından hemen şu hizadan tekrar bu tarafa doğru başlıyoruz. İpi kesmemize gerek yok. Buradan çıkarıyoruz ilmeğimizi. Şimdi de bu tarafa doğru örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diş sıra alttan bunu başladık. Tam ortalarından bu şekilde
diğer aynı hizaya, diğer tarafta da aynı hizaya denk gelecek şekilde şu pembenin tam başlangıç yerinden buraya kadar aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu tarafta da geldik, ipimizi kesiyoruz, iç tarafa doğru çekip ipi burada içten şöyle aralardan yürüterek gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iplerimizi gizleyeceğiz. Daha sonra şimdi hemen şu bant kısmını da örelim, öndeki bileğe gelen kısmını. Sonra artık aşamaları tamamlayıp birleştirmeye başlayacağız. Hemen şu ipimi alıyorum, ben 4 zincir çekerek bir, iki, üç, 4 zincir çektim. İkinciye bir sık iğne, 3 sık iğne olacak. İkinci sık iğne ve devam ediyoruz. Bir zincir çekip geriye dönüp dibine batarak toplamda hemen son sık iğnemizi de yaptık. Bu şekilde sürekli bir zincir çekerek geri dönüşlerde diplerine batıyoruz. Aynı şu öndeki bant kısmında yaptığımız gibi, yani bu 9 dişle yaptığımız şeriti yine aynı 3 sık iğne ile devam ettiriyoruz. Bu da toplamda 18 diş olacak arkadaşlar. Sadece bu şekilde kenarlarını falan sık iğne gitmeyeceğiz. Uzunca bir böyle 18 diş, yani toplamda 36 sıra sık iğneye denk geliyor. 18 diş örelim. Siz yine de dediğim gibi bu 20 üzeri olursa bu babet, şu bilek kısmını siz yine ayarlayın elinize göre. Ben 18 diş yaptım buna, 18-19 numara için. Ama sizin eliniz sıkı ya da gevşek olabilir. Bir sıra, iki sıra, bir iki diş eksik fazla yapabilirsiniz. Bunu siz şu ön kısımlarını zaten göstereceğim. Ben 18 diş yaptım. Siz de ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde önde bileklik olan kısmını da ördük. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Dilerseniz onu söyleyeceğim. Ben şimdi burada perçin takacağım için iplerimizi gizleyelim, gelelim detayları anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısma perçinlerimi yerleştireceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siz perçin takmak zorunda değilsiniz. Bunun zaten orijinalinde bu babetin perçin yok, kullanılmıyor. Sadece şu tokayı, onu da dikerek şimdi göstereceğim. Ben dikerek yaptım. Yani herkesin yapabileceği bir babet. Perçin hani bulamayanlar, onun makinesini elinde olmayanlar için söylüyorum. Ben perçinle tutturdum ama yoksa da buraları dikerek monte edebilirsiniz. Yani bunun orijinalinde sadece bu süs farklılık olsun diye siz inci de buraya dikebilirsiniz. Farklı aksesuarla da süsleyebilirsiniz. Şöyle hemen ben yine göstereyim. Şöyle bir Bakim'in ayakkabılar sayfasından temin edebilirsiniz. Şöyle küçük boyutta perçinlerim var. Hemen çıkarıyorum. Elimin altına önce şu içlerinden, önce 7 sık iğne yaptığım tam ortasından geçiriyorum. Bu şekilde arkalarını da şöyle oturturalım. Tek tek basmak için hemen bir sık iğne, bir diş atlayıp üstündekine tekrar bir tane takıyorum. Ama bunu şurada birleştireceğim. Şununla birlikte. Bir diş atlıyorum, o dursun. Şöyle önce şunu yapacağım ki bu altta kalacak. Bir diş arayla sonuncusunu da ben buraya takıyorum. Sonuncusu da şu üstteki oluyor. Hemen bunun da takalım. Şu önce bunu basmak istiyorum.
Bunu da basalım. Bu şekilde. Bunu da alta kıvırıp önce şu aradaki kalan bir diş arayla yapıyorduk ya arkadaşlar. Hemen şu da içeriden bakın ucunu çıkarabildim. Hemen bunu buradan, yani makinesi varsa gayet takması kolay perçinleri. Çok zahmetli değil. Bunu da buradan sabitleyip işimizi bitirdik. Ön kısmını tamamladık. Hemen bu sol ayağımızı olduğu için şu içinden geçiriyoruz bantı. Dediğim gibi siz bunu buradan dikebilirsiniz arkadaşlar. Bu mesafeden geçirip sol ayağımızın şu içine gelecek kısma da bir perçin şöyle ben tutturdum. Hemen bir diş bu taraftan çok da ileri gitmeye gerek yok. Şu şekilde önce bantımızdan geçirelim. Bakın. Sonra da şu tam 3 dişin ortasını ayarlayıp göz kararı bu şekilde bakabilirsiniz. Gayet ayarını bir tık aşağıdan takmak istiyorum ben. Bunu da buradan sabitliyoruz. Bunu siz dikebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi toka gelecek kısma da şöyle tokamı, özür dilerim, alacağım. Şu şekilde buraya dikeceğim. Kuş gözü takmıyorum. Ben küçük takan arkadaşlarım da var. Zevkinize kalmış. Siz takabilirsiniz de. Hem aradaki bant çok dar olduğu için kuş gözü çok göze battığı için de gerek yok. Gayet şu ince ucu girebiliyor bu sık iğnelerin arasından. Siz ama dediğim gibi tercihinize kalmış. Ben kuş gözü takmadım. Hemen iğnemi, ipliğimi takıyorum. İğneme ipliğimi taktım arkadaşlar. Bu şekilde önce buraya şu tokayı sabitleyeceğim. Bu işlem burada bitecek. Dediğim gibi siz bu aşamaları perçin taktığım tüm yerleri siz dikerek yapabilirsiniz. Hemen şöyle tam başından tutturuyorum. İster alttan ister üstten. Ben altta görüntü olmasın diye şöyle bir bu tarafından bir bu tarafından düğme diker gibi şu ortasını tutturuyoruz arkadaşlar. Kalan ipimizi de en son keseriz. Dediğim gibi şöyle bir iki kez buradan, iki kez buradan yaptığımızda gayet sağlam bir şekilde buraya sabitlemiş oluruz. Bu şekilde tutturduk arkadaşlar. Şu tarafa bir daha bir kez daha atmak istiyorum. Şu karşıya. Yani her aşamasını siz dikerek de yapabilirsiniz.
Bu zaten tokayı diktim. Şu alttan yürüterek ipimi biraz ileriye taşımak istiyorum. Bu şekilde de düğüm atıp keseceğim arkadaşlar. Bu işlem tamamlandı. Şimdi tabanı tığlayıp sonradan gizleyeceğiz bunları. Taban tığlamasını yapıp tabana monte ettim mi işimiz bitmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle hızlıca ben tığlayıp zaten videoları var taban tığlaması, daha önceki videolarımda küçük numaralarda, büyük numaralarda. Şöyle hızlıca göstermek istedim. Zaman çok uzun oldu çünkü. Şöyle tam topukta 4, sağda ve solda 3 yaptım. Bir de burunda sağda solda ve en tepede 3 doldum. 3'er tane, 3 taneye 3 doldum. Sadece topukta 4 doldum. Bu da şununla alakalı arkadaşlar. Yani bu her taban numarasında, her tabanda 19 numara tabanda bu böyle olacak diye bir kanun yok. Delik mesafelerine göre ayarlıyorum ben. Ama yoğunluğu taban ve topukta genelde tüm arkadaşlarım bu şekilde. Tüm ayak numaralarında yoğunluk 4-3, yani bu şekilde 5, böyle topuk ve burunda yapıyoruz. Çünkü artırmalarımız da örgü tabanda topuk ve burunda olduğu için hazır tabanda da bu şekilde denk gelsin diye sayılar karşılıklı topukta ve burunda fazlalaştırıyoruz dolduğumuz sayıları. Kenarlarında da küçük numara olduğu için ben 2-1-2-1 diye hep ilerledim. Çünkü çok yakındı mesafeleri. Eğer çok aralıklı olduğunu düşünürseniz yine aralarda 2-2, 2 tane çift, bir tane tek de batarak ilerleyebilirsiniz. Hemen şöyle yine denk getiriyorum. Daha önceki yaptığım şekilde tam tepeyi buluyorum. Burada tek dalını alarak sık iğne ile hem çift hazır tabandan 2 ilmeği alıyorum. Örgü tabandan tek dışarıda bıraktığımız tek dalları alarak sık iğne yöntemiyle çıkıyorum. Kaydırma yapmıyorum. Hazır tabandan çift, örgü tabandan dışarıda şu bıraktığımız dalları alarak şöyle sık iğne tekniğiyle çıkıyoruz. Bu şekilde başladığımız yere kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Tabanı monte edelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle monte ettim, sonuna geldim. Son sık iğnelere de şu şekilde karşılıklı birer tane kaldı. Kaydırma yapıyorum ve ipimi şöyle alıp bu tarafa doğru, babet videolarımda da var. Şu aradaki görüntüyü kapatmak için Ayfer Kaya arkadaşımın uyguladığı bir taktik. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. O yardımıyla da bu güzel modelleri kullandığım birçok teknik. Onun uyguladığı teknikler arkadaşlar. Bu şekilde aradaki boşluklara kaydırma yaparak ilkel zorlayabilir sizi. Ben de bunu ilk yaptığımda çok zorlanmıştım ama eliniz alışınca gayet kolaylıkla yapabiliyorsanız, bakın aradaki fark arkadaşlar. Şu boşluğu kapatmak için çok güzel bir yöntem. Sonuna kadar gelelim, arkada birleştirme yerine kadar. Evet arkadaşlar, arkada sonuncuya geldik. Hemen yine şu ilk battığım yaptığım kaydırmayla
birleştirip bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Bunu alttan sıkıca alalım. Şuradan ben hemen taban tığladım alt kısma ipimi çektim. Bakın görüntüsü kayboldu. İpimi ben buralarda gizliyorum. Altta kalsın, arka babetin içinde görüntü olmasın diye. Çünkü bu zaten kapatıyor. Bakın taban şu kısmı kapatıyor bu ipimizi. Burada da kesip çakmak yardımıyla yakabiliriz. Şu tokamızı da geçirelim. 1 2 3 üçüncü dişin şu ortasından bakın arkadaşlar, yakından göstereyim. 1 2 3 diş saydım. Şu bitiminden hemen kolayca geçiyor bu alttaki tokamızın demiri. Yani kuş gözü ben gerek duymadım buna. Denedim, gayet de güzel oldu. Kuş gözü olmadan da iplerimi ben daha sonra hepsini kesip çakmak yardımıyla da gizleyeceğiz. Bu kadardı arkadaşlar babet yapımı. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk. Sayılara verdim. Büyük numaralarda da aralarda, videonun aralarında gerekli bilgiyi verdim arkadaşlar. Siz kendi el ayarınıza göre ayarlayıp sayılarını da yapabilirsiniz. Şu anda tam düzeltmediğim hali. İnşallah düzgün bir şekilde düzeltip de videosunda çekeceğim. Pardon, fotoğraflayacağım. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olup beğenilerinizi yaparsanız memnun olurum. Yorum ve beğenileriniz çok önemli videolarımın devamı için arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.